Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Türk kültürünü daha yakından tanımaya hazır mısınız? Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan halk danslarını keşfedeceğiz. Anadolu'nun her köşesinde farklı ritimler, farklı figürler ve bambaşka hikayeler var. Peki sizce neden her bölgenin dansı farklı? Hangi dans türü kahramanlık hikayeleri anlatıyor? Hangisi bir düğün şeklini yansıtıyor? Gelin bugün tüm bu soruların cevaplarını hep birlikte öğrenelim. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün podcast'te hemen hemen her yörede farklı danslarda kullanılan farklı enstrümanları duyacaksınız. Gerçi ben transkriptin sonuna yeni kelimelerin açıklamasını yapacağım elbette. Ama yine de daha fazla bilgi için bu konuda Türk müziğinde çalgılar ile alakalı yaptığım podcast olan 63. bölümü mutlaka dinlemelisiniz. Hadi şimdi hazırsanız eğlenceli ve bol hareketli yeni bir bölüme başlayalım isterseniz. Türk halk dansları bir toplumun kültürel kimliğini yansıtan en önemli sanat dallarından biridir. Türkiye'de halk dansları yüzyıllardır düğünlerde, bayramlarda ve şenliklerde oynanıyor. Peki bu danslar sadece eğlence için mi sizce? Hayır tabii ki. Aslında her halk dansı bir hikaye anlatıyor. Bir kahramanlığı, bir aşkı, bazen de bir yaz törenini simgeler. İşte bu yüzden halk dansları bir toplumun ruhunu en iyi şekilde gösteren sanat dallarından biridir. İsterseniz şimdi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk danslarını inceleyelim. Öncelikle Karadeniz'den başlayalım isterseniz. Bu arada bilmeyenler için ufak bir açıklama yapayım. Türkiye'de toplam 7 adet bölge bulunur ve bu bölgelerin en kuzeyinde Karadeniz bölgesi yer alır. Bu ufak bilgilendirmeden sonra devam edelim isterseniz. Karadeniz'in enerjik ve hızlı dansı olan horon genellikle bir halka şeklinde oynanır ve oyuncular birbirinin omuzlarından tutarak ritmik adımlarla hareket eder. Kemençe ve davul eşliğinde oynanan horon Karadeniz'in dalgalı denizini ve enerjik ruhunu yansıtır. Eğer Karadeniz'de bir düğüne giderseniz horon oynamadan geri dönemezsiniz mesela. Şimdi ise bir başka bölge olan Ege bölgesiyle devam edelim. Ege'nin meşhur halk dansı Zeybek var sırada. Zeybek ağır hareketleriyle kahramanlık ve cesaretin simgesidir. Eskiden Ege bölgesinde yaşayan Efe ve Zeybekler bu dansı oynayarak güçlerini gösterirdi. Bu dansta dans eden kişi yavaş adımlarla yere sağlam basar. Kollarını açarak kendine güvenini gösterir. Müzik ağırdır ama figürler çok etkileyicidir. Bir zeybek oynarken kendinizi bir halk kahramanı olarak hissedebilirsiniz. Şimdi ise İç Anadolu yöresinde bilinen kaşık oyunu var sırada. Eğlenceli ve ritmik bir dans türüdür. Oyuncular ellerinde tahta kaşıklarla dans eder ve ritmik bir şekilde ses çıkarırlar. Bağlama ve davul eşliğinde oynanan bu oyun genellikle düğünlerde ve festivallerde görülür. Hareketli yapısıyla hem dans etmek hem de izlemek için çok keyiflidir. Şimdi ise bir diğer bölge olan Doğu Anadolu bölgesinin en ünlü dansı halay var sırada. Halay
büyük gruplar halinde oynanan bir topluluk dansıdır. İnsanlar el ele tutuşur ve güçlü adımlarla ritmik hareketler yapar. Halay birlik ve beraberliğin bir sembolüdür aslında. En çok düğünlerde ve özel kutlamalarda rastlayabilirsiniz bu dansa. Davul ve zurnunun coşkulu sesiyle oynanan halay tam bir Anadolu klasiğidir. Bugün son olarak anlatmak istediğim yöre ise Trakya yöresi ve o bölgenin popüler dansı olan karşılama var sırada. Adından da anlayacağınız gibi iki kişinin karşılıklı olarak oynadığı bir dans türüdür. Hareketleri enerjiktir ve doğaçlamaya açıktır. Klarnet ve davul eşliğinde oynanan karşılama genellikle düğünlerde ve eğlencelerde görülür. Roman kültürünün etkilerini de taşıyan bu dans, Trakya'ya özgü eğlenceli bir ritme sahiptir. Bu arada Türk halk dansları sadece eğlence değil, aynı zamanda bir kültürel mirastır. Her dansın kendine özgü bir hikayesi vardır. Mesela zeybek cesareti ve gücü simgelerken halay birlik ve beraberliği ifade eder. Horon doğanın enerjisini yansıtırken kaşık oyunu tarım kültüründen izler taşır. Yani bu danslar geçmişten günümüze taşınan kültürel birer köprüdür aslında. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki halk danslarını keşfettik. Karadeniz'in enerjik horonundan Ege'nin heybetli zeybeğine, Doğu Anadolu'nun birlik ruhunu yansıtan halayından Trakya'nın eğlenceli karşılamasına kadar birçok dans türü hakkında konuştuk. Peki ya siz? Sizin ülkenizde geleneksel halk dansları var mı acaba? Ya da şöyle sorayım. Daha çok hangi Türk halk dansını öğrenmek isterdiniz? İşte şimdi bu soruların cevapları ve bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 90 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 14 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.